İstifade ettiren fikirlerde bugün Murat Bey ile birlikteyim. Murat Bey bir robot tasarlamış, robot köpek ve bu robot üretim sahalarını gezerek insan müdahalesine gerek kalmaksızın çalışıyor ve Murat Bey bunu Türkiye'de tek başına gerçekleştirmiş projeyi. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk, merhaba. Önce sizi tanıyalım. Bu proje tabii ki çok enteresan ve ilginç bir proje elbette ama detaylarına birazdan girersiniz. Önce ben sizi merak ediyorum. Özellikle böyle bir işi yapan bir zeka, böyle bir beyin nasıl ortaya çıktı? Nereden aklınıza geldi bu iş? Biraz kendinizi tanıtırsanız sevinirim. Öncelikle estağfurullah diyeyim, yani öyle zeka, beyin, çok fazla zeka, beyin gerektiren bir iş değil. Niye canım? Çok acayip bir şey, ben gördüm. Hatta sizin de bu videoyu çekmeden önce burada ben yaklaşık bir 2-3 ay önce gördüm bunu. Dans ediyordu bu. Evet. Yani başka neler yapıyor bilmiyorum tabii de. Asıl amacı dans değil tabii ki. Asıl amacı kestirimci bakımcılık. Yani öngörücü bakım. Fabrikalarda arıza tespiti yapılırken maalesef bakımcılar bu durumu suistimal etme gereği duyuyorlar. Noktası noktasına bu arızayı tespit etmiyorlar. Normalde işletme körlüğü denilen bir olgu var. Bu işletme körlüğünde bir arıza normalleşiyor ve artık o arıza olarak görülmüyor. Ve bu insana özgü. Biz bu projeyle beraber bu işletme körlüğünün de tamamen önüne geçiyoruz. Çünkü robot fabrikada ilerlerken arızayı tespit ettiği anda raporluyor ve hiçbir noktayı aksatmıyor. Yani arızayı aslında kokluyor diyebiliriz değil mi? Yani hissediyor, böyle bir arıza var burada diyor ve bildiriyor. Biz koklarken burnumuzu kullanıyoruz. Bu da ölçüm alırken cihazları kullanıyor. Örneğin sıcaklık için termal kamera, hava kaçağını tespit edebilmek için hava kaçak tespit cihazı, işte derinlik ölçer kameralar, AI kameralar. Üzerine ne istiyorsanız onu ekleyip, yeter ki veri alalım, onu ekleyip biz yapay zekayı öğretip yorumlamasını sağlıyoruz. Peki çocukluğunuzda merak ediyorum. Hani böyle bazı çocuklar vardır, işte Lego oynamayı çok sever, Lego'dan robotlar yapar, bir şeyler yapar. Böyle bir çocuk muydunuz geçmişte? Şimdi ben geçmişimi çok fazla hatırlamıyorum ama 2 tane çocuğum var benim. 2 tane erkek çocuğum var. Hatırlarsın canım, ortaokul, lise mesela, o da çocukluk sonuçta. Ben anlatmalarından, etrafımın anlatmalarından benim çocuklar bir şeyleri takmaya, işte kule yapmaya, o Legolarla oynamaya çok yatkınlar ve benim etrafım hep diyor ki aynı babasına çekmiş. Yani oradan ben de ufaktan yapıyormuşum, yani bir şeyler katıp vesaire yapıyormuşum. İlgim var ki hala ilgim var. Örneğin bilmiyorum, hani videolarda falan da görüyoruz sıkça. Eve bir mobilya aldığımızda hiç kullanım kılavuzunu okumayanlar var ya. Bununla dalga geçerler. Ben de onlardanım. Ben yaparım diyorum. Ben yapıyorum yani. Ama ben yapamıyorum mesela. Ben yapıyorum. Güzel. Peki hangi bölüm okudunuz üniversitede? Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya bölümü okudum. Çok garip ama çok şu anda yaptığım işle hiçbir alakası yok. Kimya bölümü mezunuyum ben. Nereden çıktı peki böyle bir şey? Fikir? Hani bazı sitelerden iş ilanlarına başvuruyorsunuz. Paraya ihtiyacınız var. O ara ben mekanik bakım bölümüne başvurdum. Yağ satışçısı olarak. Bu yağ satışçısında elimi yağa soktuğum zaman daha yağdan çıkartamadım. Ve yaklaşık 13 yıl mekanik bakım sektöründe arıza tespitleri yaptım manuel olarak. Bir gün bir müşterime girdiğim zaman PDF'e, teknolojiye çok meraklıyım, PDF'e link gömüyordum. Onu da buton haline getirip yapıyorduk. Rapor hazırlıyorduk. Böyle butona basıyorsunuz, 3. sayfaya gidiyor. Diğer butona basıyorsunuz, grafik açılıyor. Müşterim bana şöyle dedi. Ya dedi, Murat, bu ne kadar güzel bir yazılım. Çok güzel yazmışsın. Seni bizim yazılımcımızla tanıştırmamız lazım falan dedi. Ya dedim, işte ben de kıvırdım hani. Dedim hani ya yapamam, açıklayamam, işte sırrımı veremem gibisinden. Fabrikanın çıkışında dedim ki ya Murat, senin yazılımı öğrenmen lazım. Bu kadar ilgi görüyorsa diye. 5 yıl önceden bahsediyorum. 5 yıl oldu. Sonradan işte bazı kurslara gittim. Yüz yüze eğitim taraftarıyım zaten. Yüz yüze kurslara gittim ve Python'la başladım. Python eğitimiyle başladım ve öğrendikçe açıldım. Yani baktım, bunu da yapabiliriz, bunu da yapabiliriz, onu da yapabiliriz diye kendime bir mobil uygulama yaptım. Otonom bakımla ilgili, gene işimle alakalı. Fabrikalarda arıza tespiti yaptırabilen bir otonom bakım uygulaması yaptım. Ardından Teknopark İstanbul'a kabul edildik, Kuluçka Merkezi'ne. Bu Kuluçka Merkezi'nde de çalışırken, faaliyet gösterirken 3 ay gibi bir süre geçti kabul edildikten sonra. Çok sevdiğim bir YouTuber var. O YouTuber'ın bir kutu açılışı videosuna denk geldim. Boston Dynamics'in Spot modelini açıyor. Bu köpeklerin en üst modelleri gibi diyebiliriz. Açarken böyle heyecanlanıyor. Böyle of falan yapıyor. Ben de onunla beraber heyecanlandım tabii ki videoda. Dedim ki ya biz dijitalle uğraşıyoruz. Yazılımla uğraşıyoruz. Manuel olarak yapıyoruz ama biz bunu dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Ben neden köpek kullanmıyorum dedim. Sonradan köpek arayışına girdim. İlk önce köpeği nasıl yapabiliriz dedim. Türkiye'de bazı üreticiler var biliyorsunuz. İsim verebiliyor muyum bilmiyorum ama Akın Robotics vesaire var. Bunların kendi köpekleri de var, Arat isminde. Onlarla görüştüm. Yurt dışından firmalarla görüştüm. Köpek satan firmalarla görüştüm. 3-4 firma arasında kaldım. Ondan sonra bana en uygun olan firmayla anlaştım. Dedim ki ben sizin köpeğinizi denemek istiyorum. Türkiye'de distribütörümüz var dediler. Ve distribütör Pendik'te çıktı. Biz de Pendik'teyiz. Aradım hemen. Dedim ki elinizde köpek var mı? Evet var dedi. Görebilir miyim dedim. Gittim köpeğin yanına. Dedi ki showroom'umuzda var. Gittim işte kullandım. Hatta LinkedIn hesabımda da ilk video vardır. Hani yeni projemiz diye bir video vardır. Toplamda 8 ay falan oldu bu
olayda. Kullandım. Dedim ki ya dedim ben bunu sahaya çıkartmak istiyorum. Bu köpeği bana verir misiniz? Bir haftalığına sahaya çıkartayım. Müşterilerime göstereyim. Projemden bahsedeyim. Yapabileceğim projeden. Sahaya çıkarttık. İzin verdiler. Çok sağ olsunlar. Bir haftalık bir anlaşma yaptık. Ben bunu sahaya çıkarttım ve sahaya çıkarttığımın ikinci günü sipariş aldım müşterimden. Bu beni çok motive etti. Ardından o müşterimden sipariş aldığımı duyan farklı bir müşterim o da sipariş etti. İlk hafta 2 tane ürün sattım. Daha projenin başlangıcı yani fikir aşaması. Üzerine takacağım ekipmanlar bile belli değil. Sadece üzerine bu ekipmanları takıp yapabiliriz diye yorum yapıyorum kendime. Ondan sonra işte gittim firmaya. Dedim ki ben bunu satın almak istiyorum. Bunu bana fatura edin ama param yok. Biliyorsunuz robot pahalı bir şey. Dedim ki bunu sonra ödeyeyim. Hadi ilk ödeme aldıktan sonra, ön ödeme aldıktan sonra. Çok teşekkür ederim tekrar. Burada karşısında da, video karşısında da. Hadi isim verebiliyor muyum bu arada? Pro SMT firması. Pro SMT firmasına çok teşekkür ederim. Güvendiler bana. Köpeği de verdiler. Tam 3 ay sonra köpeğin parasını ödedim. Ve bu arada geliştirdik. İçerisindeki yazılımları öğrendik vesaire. Biz bu köpeğin 3 modeli var. Yurt dışında satılan 3 modeli var. Biz açık kaynak kodlusunu alıyoruz. Yani içerisine kodları yazabildiğimiz versiyonu alıyoruz ki bu en pahalısı. En pahalı versiyon. İşte çok sağ olsunlar. Bu köpek o köpeklerden mi? Bu köpek o köpek. Satın aldığım köpek. Ben bunu satmıyorum. Bu benim yadigarım kesinlikle. Bunu kesinlikle satmayı falan da düşünmüyorum. Bunun üzerinde geliştirmeler yapıyoruz. Müşteri talebi doğrultusunda yeni köpek siparişi veriyoruz. Bu köpek siparişi dediğim de ceset olarak alıyoruz köpeği. İçerisindeki yazılımı biz yazıyoruz. Kartlarını değiştiriyoruz. Örneğin ki içerisinde 3 tane Jetson Nano var. Biz bunu 5 Jetson Nano'ya çıkartıyoruz. İçindeki Jetson Nano'yu değiştiriyoruz. İşte Orin vesaire kullanıyoruz. Bunu gömülü sistemle uğraşanlar daha iyi anlarlar. Biz tamamen cesedi alıyoruz, içerine ruh yüklüyoruz ve müşterilerimizin isteklerine göre modifiye ediyoruz. Bu köpeği aldım, satın aldım. Ardından faturasını kestirdim fakat satın almadım. Ardından geliştirmeye başladık. Köpek elimize geldi, içerisine girebildiğimiz andan itibaren her hafta bir şeyler ekliyoruz köpeğe. Çünkü her hafta bir şeyler çıkıyor. Bunu da yapabilir, onu da yapabilir, şunu da yapabilir diye ki Mart ayında teslim edeceğiz. 2 köpeğimizi Mart ayında teslim sözümüz var. Çok hızlı gidiyoruz. Yani Şubat ayında bitiriyoruz köpeği tamamen. İç sağ testi. Şubat ayından sonra inanılmaz bir şey çıkacak ortaya. Yani dünya üzerinde olmayan bir dijital bakım personeli çıkacak. Nasıl bir özelliği olacak ki? Tamamen insandan bağımsız. Yani gidiyorsunuz fabrikanın köşesine koyduğunuz an kestirimci bakıma başlayabilen bir köpek. Arızaları kendi insandan bağımsız olarak gezerek hangi makinenin hangisi olduğunu, onun operatörünün kim olduğunu vesaire biz bilgisayardan gireceğiz ilk tanıtım aşamasından sonra. Bu aşamadan sonra tamamen bütün takibi kendisi yapacak. Bildiğiniz kamera takıyoruz ya fabrikalara. Kameralarla izliyoruz ama sabit bir nokta. Evet. Bunu yürüyen bir denetleyici olarak görebilirsiniz. Personel denetliyor, makine denetliyor, arıza kovalıyor, iş güvenliğine bakıyor, fabrikanın alanına bakıyor. Bir makinenin yerini değiştirdiğinizde o makinenin değişikliğini söyleyebiliyor. Siz presin operatörüsünüz fakat farklı bir preste işlem yapıyorsunuz. Bu onu fark edebiliyor. Sen farklı bir preste işlem yaptığın zaman. Seni kendi makinana yönlendirebiliyor. Veya makinana çok yaklaştığın zaman seni uyarabiliyor. İş güvenliği kapsamında bu kadar yaklaşmaman gerekiyor diye. Ve bu iletişimi tamamen mobil uygulamayla yapıyor. Kendi uygulamasına bildirimler göndererek bu mobil uygulamayla iletişime geçiyor. Peki çok spesifik işlerde mesela örnek veriyorum bir tane fabrika düşünelim. Fabrikada işte cep telefonu kılıfı üretiliyor. Benzeri birçok ürün üretiliyor. Hayal edelim. Evet. Plastik üretimleri var, işte çip üretimleri var. Karman çorman bir düzen. Yani karman çorman derken ürün çeşitli açısından çeşitli, farklı. Şimdi bu robot aslında o ürünleri üreten makineleri denetliyor. Evet. Onların işte atıyorum elektrik arızası var mı? Çok ısınmış mı? Evet. Ya da işte başka bir problem var mı? Bunları tespit edip Evet. bildirimlerde bulunuyor. Bildirimden ziyade yorum yapıyor. Yorum yapıyor. Bu öğrenebilen bir sistem. Jidoka dediğimiz yapay zekamız bizim. Ana tepe yapay zeka. Bütün uygulamalarda, bütün işlemlerde kullandığımız yapay zeka. Her yapılan bakım, her yapılan girdiği Jidoka öğreniyor. Ve bu öğrendikleri doğrultusunda yorum yapabilecek. Yani şöyle söyleyeyim. Yapabilecek diyorum çünkü şu anda veri toplama aşamasında. Herhangi bir yorum yapamıyor. Örneğin bir rediktörde bir arıza yaşandığı zaman bu rediktörün kodu, içerisinde kullanılan rulman, içerisinde kullanılan yağ belli olduğu sürece Antalya'da yapılan bakımı İstanbul'daki bakımcıya önerebilecek. Diyecek ki ya bu arızaya şöyle müdahale edebilirsin ve bunu da 16 bir matristen geçiriyor. Yani ince bir elekten geçirerek yapıyor. Verilerde en az yedek parça kullanılan, en uzun süre dayanan ve en kısa sürede yapılan bakımı öğrenip önerebiliyor. Tuğger Bey bununla bu kadar uğraşmayın. Böyle bir bakım tekniği var. Bir bunu uygulayın diyor. Bunu yapacaksınız demiyor tabii ki. Bir uygulayın diyor. Uyguladığınız zaman siz de veriyi girdiğinizde o veriyi de bu öğreniyor ve artık atıyorum Kars'taki bir bakımcıya bunu direkt önerebiliyor. Böyle bir bilgi topluluğuna ulaşıyoruz. Peki şey yapabilir mesela otomotiv üretim sahasında örnek veriyorum otomobiller üretiliyor. Atıyorum otomobilin kapısının boya kalınlığı
diğerlerine göre bilmem kaç nanom işte ölçekte daha kalın. Bunu tespit etti ve dedi ki şu araçta şöyle bir problem var. Evet, Bunu yapabiliyor mu? Yapabilir. Şöyle söyleyeyim size, hani hayal gücünüzü genişletmek için söylüyorum. Veri alabildiğimiz bütün cihazları kullanabiliriz. Şu anda siz anlatırken aklıma geldi. Hani böyle bir şey aklımda yoktu. Siz anlatırken geldi. Küp Kuluçka'da, yani burada Küp Incubation'da bir firmamız daha var. Gemilerdeki şeyleri, aynı boya kalınlıklarını, demirin şeyini falan inceliyor. Kalitesini vesaireyi inceliyor. Onların kullandığı teknolojiyi buna entegre edebiliriz. Çünkü onların kullandığı cihazları buna entegre ederek bunun da kullanmasını sağlayabiliriz. Bu sayede otomotivde gezerken kol yardımıyla, ufak drone yardımıyla arabanın kenarına gelir, bunlara kol da takabiliyoruz. Kol yardımıyla cihazı gidip tık diye tutup aynı şey gibi, ekspertizlerin yaptığı gibi Tespit boya yapalım. kalınlığı tespiti yapabilir. Hassas yapabilir. Hani böyle pat diye vurmuyor. O hassaslığı siz yani mikron seviyesinde ayarlayabiliyorsunuz. Şeyde yapabilir mesela. Büyük ro-ro gemilerinin makine dairesi inanılmaz gürültülüdür Evet. ve hani kulaklık da taksan 10 dakikadan fazla kalamazsın. Mümkün değil. Bir arıza olduğu zaman motoru durdurman lazım. Motoru durmak eğer seyahat halindeyse o da mümkün değil. Sok bunu aşağıya mesela. Öğrensin. Yani tabii biliyorsa bütün sistemleri. Tespit etsin. Nerede ne arıza var, ne yapmak gerekiyor. Rutin kontrolünü yapsın, çıksın yukarı. Hani bizim bu birinci versiyonumuz suya dayanıklı değil. Şeyde, tersanelerde bunun 3. versiyonunu kullanmaya deniyoruz. O da tamamen IP67 sertifikasına sahip, suya ve toza dayanıklı. Yani suyun içerisinde çalışabiliyor. Dediğiniz projeyi biz İstanbul Tuzla'da bir tersanede deneyecektik. Ürünü çıkartmaya odaklandığımız için denemeyi erteledik. Su içerisinde dalgıçların yaptığı işi bile yapabilecek. Evet. İnsanın giremediği, tehlikeli olan yerlere de girebilecek. Çünkü yürürken gördünüz bunu. Pat 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 diye yürüyor ya. Çömelebiliyor, sürünebiliyor, kendini kaldırabiliyor. 13 santim merdiven tırmanabiliyor. Bunları da yaparak insan müdahalesine, yani insanın girmekte zorlandığı yerlere bu girebilir ki Ümraniye'de, bu şeyleri isim verebiliyor muyum, mekan vesaire. Ümraniye'de İMES'te arabaların geçmemesi için pistonlar var ya, o pistonların kazan dairesi alt tarafta ve insanın girmesi çok zor. Oraya sokup bir demo yapmayı planlıyoruz. Bu girsin. Zaten yani insandan çok ufak, çok dayanıklı. Hani bir yere sürttüğü zaman da canı falan da acımaz, kanama falan da olmaz. Oraya girip kontrolünü yapıp tekrar çıkabilir. Peki bu Boston Dynamics'in yaptığı robotların tabii çeşitli amaçları var. Kimisi tamam benzeri amaçlara hizmet ettiği oluyor. Kimisi koli taşıyor. Kimisi başka bir iş yapıyor. Mesela tamam o firma çok büyük bir sonuçta teknoloji firması elbette ama belki de öncülük edenlerden bir tanesi. Bu işin yani Jidoka'nın varış noktası neresi olacak? Yani rakibimiz bizim Boston Dynamics mi olacak yoksa başka bir amaç mı var? Rakip olarak Boston Dynamic dolaylı diyebiliriz. Dolaylı rakip diyebiliriz. Çünkü dediğiniz gibi çok büyük bir firma. Ya bu Hyundai Apple'a kafa tutmak gibi bir şey aslında. Evet, yani Hyundai aldı biliyorsunuz Boston Dynamic'i. Hyundai şu anda Hyundai Robotics yönetiyor ve onlar çok üst seviyedeler. Yani bizim yaptığımız işi çok rahat bir şekilde yapabilirler. Ama fakat ona odaklanmıyorlar. Benim amacım şu, hep verdiğim örnekte budur. Koskoca bir pazar düşünün, pazar alanı. Bu pazar alanında meyve, sebze, tül vesaire her şey satılıyor değil mi? Siz bir pazarda satış yapmak için bütün ürünleri kullanmak mı zorundasınız? Sadece limonla da para kazanabilirsiniz. Tabii. Ben o Boston Dynamic'in veya Animal firması var. Animal firması da benzer bir ürün yapıyor. Buna benzer bir ürün. Fakat bu bizimkinin aynısı değil tabii ki. Bizimkinde Jidoka denilen bir ayrıntı var. Bunlar da yapıyor ama bunlar tamamen her sektöre hitap ediyorlar. Boston Dynamic'in videolarını izlemiştirsiniz. Koli taşıyor, kargo taşıyor vesaire yapıyor. Daha bir sürü şeyleri var, özellikleri var. Bizimkinin fokus alanı kestirimci bakım. Net. Başka bir işte şu anda versiyon 1 başka bir iş için değil. Tamamen odaklandığımız alan arıza tespiti. Ve biz odaklandığımız zaman o alanı yakarız. Peki hayalin var mı? Mesela şunu diyor musun? Ya bu tamam şu an kestirimci bakım, yani bakım işleri yapıyor ama atıyorum bundan 10 yıl sonra ve benim öyle bir hayalim var ki kimsenin aklına gelmedi. İlk kez ben yapacağım. Evet. Kesin vardır ya. 2025 yılında bir projemiz var. Burada. Çok yakın. Burada Küp Kuluçka'da sunacağız. Projeyi açıklayacağız. Engelsiz yaşam adına. Engelsiz yaşamda dünya üzerinde yok. 2026'da da savunma sanayinde bir tane proje yayınlayacağız. Engelsiz yaşam tam olarak nasıl bir şey? Şimdi feedback verirsem eğer olur. Ama evet. söyleyeyim, ufaktan yapayım. Görme engelliler için millet de kafasında canlandırabilir. Görme engelliler için bir projemiz var. Ya elinden tutup gezecek mi? Çok fazla detay vermek istemiyorum ama arkadaşlık edecek. Ama tabii ki detaylı bir arkadaşlık. Oo süper. Yani bunu sadece görme engelliler bile belki almayacak. Sırf o arkadaşlığı yüzünden. Japonlar yapıyor ya. Bunun öncülüğünü zaten yıllar önce benim çocukluğumda yapmışlardı. Minik böyle cihazlarda saat kadar cihazlar vardı. Evet. Bebek. Besliyordun, işte yemek veriyordun. Sanal hayvan mıydı? Öyle bir şeydi. Hatırlıyorum. İsim veriyordun, büyüyordu, yaşlanıyordu falan. Evet. Şimdi bunun bir de fiziki olanı yapmışlar. Fiziki olanı yapacak. Fiziki olanı var. Bizimkinde karakter de olacak. Karakter
karakter de olacak. Sinirli, sakin, birisi Cüneyt Arkın gibi atar yapacak. Birisi yani şey gibi, başka birisi gibi mülayim olacak. Buna göre karakter de şey yapabileceksiniz. Tabii ki bu 2025'in 3. çeyreğinde düşünüyoruz. Bu projemiz tamamen nihayete erdiği zaman, vitrin ürünü olduğu zaman o projenin girişini yapacağız. Türkiye'de böyle işlerin yapılabiliyor olması benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Hani imkanlarımız var. Sonuçta bir tesiste çalışıyorsunuz. Bunu yapabilecek zeka var. Daha ne olsun? Zekadan ziyade hayal gücü. Hayal gücü. Evet. Tabii ki hayal gücü. Yani hayal ettiğiniz şeyi yapabildiğinize inandığınız zaman oluyor. Benim girişimcilik serüvenim böyle başlıyor. Birisine beni sorduğunuzda aksiyon adamı derler. Köpeği satın almadan önce ben kardeşime dedim ki ya dedim Enes, benim kardeşimin ismi Enes. O da elektrik elektronik mühendisi. Bizim bu anakartlarda da yardımcı oluyor bize. Yani bizim ekibimizde o kendisi de. Dedim ki Enes ya dedim biz bakımda robot kullansak nasıl olur dedim. Elimi sıktı. Abi dedi tamam o robotu sen kesin aldın bana böyle diyorsun dedi. Yani ben de aksiyon çok fazla ve bu aksiyonuma çok güveniyorum. Aklıma bir şey geldiği zaman ya bunu yapsak mı, nasıl yaparız diye düşünmüyorum. Ne zaman başlayabiliriz ve nasıl sonuca erdirebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden yani şimdi konuşuyoruz, burada şeyler de veriyoruz. Öğrenciler geliyor. Öğrencilere diyorlar ki hani birazcık girişimcilikten bahseder misin ki ben kendimi çok güzel bir girişimci olarak görmüyorum. Çok büyük girişimciler var. Nacizane anlatırken mesela diyorum ki hani girişimci olmak istiyorsanız bir fikir üretin diyorum. O şey arasında, konuşma arasında aklıma fikir geliyor. Hani dün mesela bunu açıkça paylaşabilirim mesela. Bir kapı kolu düşünün. O kapı kolu mesela boyunuz küçüksünüz. Boyunuz 1 metrenin altında. Kapı kolu görsel olarak sizi tespit edip seviyesini ona göre ayarlasa. Mantıklı. Uzunsunuz, eğilip açamıyorsunuz. Küçüksünüz, uzanıp açamıyorsunuz. Sizin boyunuza göre gelip dijital olarak tık diye kapıyı açsanız. Fikir. Dün aklıma geldi. Dün anlatırken Gedik Üniversitesi öğrencileri, endüstri mühendislerine şey yaptık, ufak bir sohbet ettik. Orada aklıma geldi. Mesela yapılabilir. Bunun gibi fikirleri benim işime yarıyorsa eğer direkt aksiyona geçiyorum. Düşünün yani videoyu izledim. Bir hafta sürdü köpeğin bende olması ve o hafta 2 tane sipariş aldım. Zaten girişimci dediğin önce hayal kurar sonra hayallerin ötesine geçer. Evet. Yani hayallerin ötesine geçmeyi zaten başarmışsın. Yani Teşekkür ederim. bayağı da bu konuda iyi ilerleyeceğine ben eminim. Zaten izleyenler bu robotun nasıl bir şey olduğunu, köpeğin neler yaptığını zaten videolarda görecekler. Yani video aralarında biz onu kısa kısa videolara ekleyeceğiz. Peki neden köpek? Yani kedi değil, fare değil, tavşan değil. Köpek olmasının sebebi ne? Çok soruyorlar. Mesela diyorlar ki neden yürüyor? Tekerlek tak. Yani mesela. Veya palet tak. Daha çok rahat ses yapıyor gitsin mesela. diye. Bam 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 yürüyor. Bravo. Gece görsem korkarım ben. Bunların hepsinin amacı var. Çünkü fabrika ortamında ses yapması gerekiyor. Geldim, ben geliyorum, bana vurma, ben geçiyorum diye. Hatta o pati seslerinin dışında bir de siren koymayı düşünüyoruz. Yürürken siren Havlasın, sesi çıkarsın. madem. Ki. Duymazlar. Fabrika ortamında duyamazlar. Çünkü makineler çalışıyor. Biz makinaların yanından geçerken bile kulaklık takıyoruz. Evet. Kulağımıza zarar vermesin diye. Bu yüzden biz şey düşünüyoruz. Vurması daha iyi. Ve merdiven çıkabilmesi için paletli sistem olmaz. Daha doğrusu bizi zorlar. Ve köpeğin altyapısını böyle yapmışlar. Biz ekstra zaman kaybetmeyelim. Köpeği bu şekilde yapmışlar. Ekstra zaman kaybetmeden ve bizim fabrika ortamları yağlı, engebeli, temiz olan yerler de var ki onlar da çok temiz ve kaygan. Yani bir firmaya gittik Tuzla'da, bir firmaya soktuk mesela. Kalem üretiyorlar. Yerler o kadar temiz ki köpek afalladı. Fabrikaya sokup ben veri alıyorum. Hani yürüme verisi, fabrikada nasıl yürülebilir demo çalışması yaptığımız zaman köpek bacaklarını açarak yürümeye başladı. Gazeboda ayarladığımızda ok işaretleri direkt 90 derece vurması gerekiyor yere. Köpek dengeyi koruyamadığı için bacakları açıp onu 90'a çevirmeye çalışıyor. Yani köpeğin düşünün bacağından ağırlık merkezinden aşağı 90 giderken o oklar ağırlık merkezinin dışına çıkmaya başladı. Şaşırdım ve buralarda yürümesi gerekiyor. Kesinlikle yürümesi gerekiyor. Ses konusu da tamamen ben geliyorum demesi. Ben geliyorum, anladım. Ezebilirler, çarpabilirler, olabilirler. Bu arada ezemezler. O da var. Kendini fırlatıyor. Kendi yanına yaklaştırıyor. Ayağa kaldırabilir misin? Ya bu nasıl kalkıyor? Tabii. Kumandasıyla mı çalışıyordu? İlk önce güç veriyoruz. Güçlü. Şarj oluyor aynı zamanda. Evet. Oturduğu zaman da şarj robot süpürge gibi düşünebilirsiniz. Robot süpürge gibi kendi yerinde şarj oluyor. Ardından sahayı gezip sahada kontrollerini yapıp tekrar gelip şarjını dolduruyor. Şu anki dezavantajımız 40 dakika şarjı gidiyor. Yani 40 dakika kontrol yapabilir. Ardından şarj olup tekrar görevine devam edebilir. Fakat burada gene kuluçka merkezinde bazı girişimciler var. Biz bunun süresini arttırmayı planlıyoruz. Yani 2 saate, 4 saate çıkartmayı planlıyoruz. Şarj süresi ne kadar? 20 dakikada şarj oluyor. Hiçbir şey değil canım. Yani 40 dakika çalış, 20 dakika mola ver. 20 dakikada %100 oranında şarj olabiliyor. Şimdi kumandayla yöneteceğim. Yani kumandayla normalde kendisi kalkacak, şey olacak ama şu anda kumandayla yönetiyoruz. Fakat sattığımız ürünlerde kumanda yok. Hiç kumanda yok. Kendi kendine öğreniyor. Yani yeri de tespit ediyor kendisi. Evet, yeni bir personel aldınız, fabrikayı öğretiyorsunuz. Aynı şekilde.
Bunu fabrikaya koyuyorsunuz ve fabrikayı öğretiyorsunuz. Beklemesinin nedeni de içerisinde 3 tane Jetson'dan o var. Her biri çalışıp, yani bilgisayarlar açılıyor. Çalışıp işlem yapıyorlar. Kamerası nerede? Şu ön taraf mı? Gözleri gibi. 270 derece kamerası var. Kendi 270 derece. Öndeki kamera bizim derinlik algılama, haritalandırma, kişi tanıma gibi kullandığımız kamera. Kendinde de aslında kamera var. Şöyle kırmadan. Böyle ses yapması iyi. Çok korkunç. Ses yapması çok korkunç iyi. yalnız. Evet, korkunç diyorlar. Kimisi de çok sempatik buluyor. Ben hiç sempatik bulmadım şu an. Düşmesin de. Dur. Bak mesela düştü. Şöyle de gösterebilirim. Bu özelliği de çok güzel. Geri mi kalkacak? Kendini toparlayabiliyor. Düşmesi zarar vermiyor değil mi? Veriyor. Ama korunaklılar. Örneğin şuralarında gördüğünüz gibi şey var. Kauçuklar var. Kauçuklar zarar veriyor ki şurayı görüyordursunuz zaten. Parçalanmış durumda Parçalanmış, yani. evet. Bacakları falan da dayanıklı, gayet dayanıklı. Yani sohbetin başında da size söylemiştim. Bu yaşımıza kadar biz bu kadar düşmemişizdir. Çok düştü yani. Bence de. Güzel, harika. Valla tebrik ederim ya. Çok Teşekkür güzel bir iş, güzel Teşekkür proje. ederim. İnşallah daha da iyi yerlere gelir. İnşallah. Bol bol da satış yaparsınız. Çok teşekkür ederim. Tekrar buraya konuk oldunuz. Rica ederim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür Teşekkürler. ederim bizimle Teşekkürler. muhabbet ettiğiniz için de. Evet, Murat Bey ve köpeği Jidoka. İsmi Jidoka değil mi? Jidoka Dog Asil. Jidoka Dog Asil. Asil versiyonu. Asil versiyonu. Kendilerini konuk ettik. 2 konuğumuz olmuş oldu aslında. Artık ben isim olarak hitap edeyim kendisine. Gerçekten güzel bir proje. Siz de buraya konuk olabilirsiniz. Konuk olmak için altta bir formumuz var, biliyorsunuz. O formu doldurmanız yeterli. Yorumlarınızı merak ediyorum. Hem bu projeyle ilgili hem de Murat Bey ile alakalı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.